Tamiret'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferdi. Tamiret kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Semih. Bugünkü konumuz ne Semih? Bugün bir iPhone 6 tamir edeceğiz inşallah. Daha doğrusu iPhone 6'yı toplayacağız. Dağınık bir 6'yı. Dağınık bu derken? Poşetin içine mi sardık dağınık iPhone 6'yı? Evet. Bu halde bir telefon. Bu iPhone 6 değil bence. Bu iPhone 6 olmak isteyen bir telefon muhtemelen. Bu cihazın üstünden bir şeyle kesmiş. Jet gelmiş bu cihazın üstüne. Jetle. Hı hı. Fayans keserken jet kesmiş. Aa, ekran paramparça. Bak tam böyle fayansı kesiyormuş. Ama kasada bir şey oluşmamış. Yok, üstüne buraya gelmiş sadece. İnce bir şekilde kesmiş. Bataryaya da gitmiş. Ayırmış herhalde. Aynen öyle, ayırmış gitmiş. Çünkü ortada bir iPhone 6 yok şu an bence. Yok. Bu halde. Bir anakartı var. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Ondan sonra da işte sökmüşler malzemelerini bu hale. Arkadaşlar bu bizim Bit Pazarım internet bir serilerimizden. Videonun ilerleyen kısımlarında nereden nasıl aldığımızı anlatacağız. Cihazı görüyorsunuz. Paramparça vaziyette bu iPhone 6'yı 80 liraya satın aldık. Videoda anlatacağız, bahsedeceğiz. Bu şöyle olmuş aslında. Jet bunu kestikten sonra bunu tamir etmeye çalışmışlar. Ama nedense canlandıramamışlar. Alt demiri yok mesela. O demir orta kesilmemiş. Bana söylenilen o. Bu demir kesilmemiş. Ya muhtemelen bunu belki jet değdi gerçekten. Biraz zarar verdi. Sonra da bunlar bunu tamir etmeden önce bu ekranı kestiler bilerek. Olabilir. Ama sonra da toplayamadılar. Home filmi var orada. Mesela bir şey daha gözüme takıldı, göstereceğim hemen. On-off yok. On-off yok. Yani bu cihaz Filmi aslında burada yok. olmuş. Filmi de yok. Buradan devam ediyor ama buradan öteye gitmiyor. Şimdi bunu ilk yapmam gereken bunu satın aldığımız kişi bize iCloud'larını cihazın verdi. Biz sağlamasını yaptık. Zaten. Düşüldü. Ama cihaz açılmıyor. E-mail'den bakarak düştük. Ama cihaz açılmıyor. Cihaz işte açılmıyor dedi. Açılmıyor dedi. Şimdi pil takıp deneyeceğiz. Daha doğrusu açılıyor, randımanlı mı çalışmıyor? O da tam bilmiyor. Yani o da şöyle olmuş. Götürmüş, ona götürmüş, buna götürmüş. O demiş şöyle olur, bu demiş 1000 lira tutar, öteki demiş 500 tutar. Kafası çok karışmış. En sonunda lanet olsun demiş. Yaptırmayacağım cihazı. Her götürdüğü yerde de bir malzemeleri gitmiş işte. İç kulaklığı yok, ön kamerası yok, bataryası yok. Batarya sağlamdı diyor. Bu hale gelmiş. En sonunda bunu almış, satılar. Biz de biliyorsunuz komik rakamlı telefonları bulmayı ve satılar koyar koymaz da biz aldık. Şimdi ilk önce bir tane buna bir batarya takalım. Fuji Power. Bataryamızı yüksek amper. Burada yapışkan var. İlk denemek için yapıyorum bunu. Bir tane de ekran verir misin? Ekran kutusu bir alttaki kutuda. A kalite iPhone 6. Burada malzemelerimiz var. Bir ekranımızı deneyelim. A kalite mi ekran? A kalite bir ekran. Bir takalım. Ne olacak? Açılacak. Tabii şimdi bunda on off olmadığı için açamayacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şarja taktığımız zaman açılması gerekiyor. Bu tür telefonları Bit Pazarından internetten araştırmayla bulabilirsiniz. Ekranda şifre olmadığını, şifreyle kullanmanın zor olduğunu söyledi. Aldığımız kişi, bakalım gerçekten öyle mi? Ekran şifresi yok dedi. Biz bunları bir power ya da bir batarya götürüp satın aldığımız kişinin yanında denemiyoruz. Öyle bir şey yapmıyoruz. Ya biz zaten dediğim gibi alırken şöyle düşündüm. Zaten en kötü 80 liraya aldık yani. Anakartı hariç kasası, buzzer'ı, titreşimi, şarj boardu, kamerası, üst Wi-Fi adaptörü, yan ses flexi, bunlardan biri çalışırsa evet açıldı, gerçekten şifre yokmuş. iCloud'un da zaten çıkışını yapmıştık. Evet. Bir arka kamera sıfırlaması kaldı. Açıldı. Tamam. Şimdi kitleyemeyeceğim cihazı. O yüzden on-off'unu falan takıp öyle deneyeceğim, bakalım ne olacak. Daha önce platin üyelerimizden bana video fotoğraf attılar. İşte cihaz veriyoruz. iPhone, Samsung, işte alt model, üst model neyse. Şu an herkes şansına göre alıyor cihazı. Paket numarasından seçiyor. Arkadaşlarımız bana fotoğraf ve videoları gönderdiler. Tamir eden var, edemeyen var. Söktak olarak kullanan var. Eşine veren var. Verdiğimiz cihazlar bu cihazlardan. Kimi oluyor, kimi olmuyor. Bizim için de sürpriz oluyor tamir olursa. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Ya hurda cihaz bulamıyorsunuz diye öyle bir proje başlatmıştık. O projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Önceden sadece tornavida seti yolluyorduk. Bu ay kutu da gönderiyoruz, yanında tamir kutusu. Ve yanında telefon. Telefonun listesini Instagram'dan sağ alt köşede çıkıyor, paylaşıyoruz. Sonra kargolanmış hallerini paylaşıyoruz ve üstüne bir numara veriyoruz. O numaradan isteyen platin WhatsApp
numaramızdan bize mesaj gönderiyor. Falanca numara istiyorum. O numarayı başka bir arkadaşı seçmediyse adres bilgisini alarak gönderiyoruz. 30 günde bir adet her platin üyemiz cihaz hediye alma hakkı var arkadaşlar. Ayrıcalıktan yararlanmak için de aşağıda linkini bırakıyorum. Katılmak isteyen katılabilir. Evet Semih, ne diyorduk? Şimdi anakartı sökmem gerekiyor. On-off tuşunu takacağım inşallah. Bunun için bu vidaların hepsini açmamız gerekiyor. Hurda cihazı olduğu için bir takım eksikleri var. Birden fazla eksikleri var. Bunlar çok normal çünkü bu cihazları biz hurda olduğunu görerek alıyoruz. O yüzden bizim için sürpriz değil. İçinde malzemeler olmaması, ekranın iki parça olması. Bunların hepsini biliyoruz alırken. Siz de hurda cihazlar alırken bunları göz önünde bulundurun. O yüzden çok fazla paralar vermeyin. Bakın daha önceden kasa da değişmiş. Geçen bir arkadaş yazdı Semih, hatırlıyor musun? iPhone 7 Plus mı alacak, işte 1000 lira mı 1500 lira mı ne? Hurda diyor. Vatandaş yazmış. Bu telefon çalışmıyor. Hurda parça niyetine satılıktır. Ve bize sordu, size tamir ettirmek için gönderebilir miyim? Evet. Ve orada yazmasına rağmen Hurda telefoncu bunu hurda olarak sattığını satıyorsa zaten söylüyor. Yani eğer hurda telefoncuyu olarak tanımıyorsan satılan, sağlam değildir. ya muhtemelen sağlam değildir. Kutuyu verir misin? Hangisi? Buradan bir tane on-off bulalım arkadaşlar. O cihaz 1500 lira değil de 50 lira yazsa 100 lira yazsa al derdik değil mi? Aynen öyle. Şu kamerayı da alalım. On-off. Bir de home tuşu takacağız buna. Bir tane home bulalım. Home. Şöyle. Home tuşu. Şimdi burayı da sökmüşler. Buraları niye söktünüz acaba? Çok merak ediyorum ya. Tamir öğrenmek istemiştir belki. Bunları sökmene gerek yok ki. Burada sökük. Neyse ama şunu bunu buraya takacağız. On-off flex'in daha doğrusu. Ama tuş da yok. Tuş bir tane ben öncesinde on-off tuşu buldum. On-off tuşunu da takalım yerine. Şu şekilde. Şu da on-off tuşunun demiri. Home demiri ve home flex'i herhalde o. On-off. On-off ya pardon. On-off demiri ve on-off flex'i. Butonun bağlı olduğu kablo. Şu ekran demiri, yani ekranı tutan bir malzeme. Bunun da şu vidasını eksik, onu da takayım ki ekranı güzel dursun. Şuradakini de sökmüşler. Yani ekranın şuradaki demirler oraya giriyor. Onu da takalım. On-off'u denemiyorum. Genelde çalışıyor. Yeni bir film. Arkadaşlar bunlardaki amaç anlatmamızdaki hurda cihazın doğru müdahale yapılırsa, doğru cihazsa, şans tabii bu. Hani canlanabileceği, tamir yetenekleriniz geliştikçe sizin de üst level arızalı cihazları tamir edebilmenizi göstermemiz. Hani nasıl hesaplı cihaz bulunur, nereden bulunur, bu gibi konuları anlatmamız buradaki amaç. Şöyle ki yorum kısmına yazabilirsiniz merak ettiklerinizi. Instagram'daki sorulara da cevap vermeye çalışıyorum ama Instagram'da binlerce mesaj olduğu için buna vaktimiz yetmiyor. Ama video atıldığında yorum bölümüne sorularınızı yazarsanız yorumlara bakıyoruz muhakkak ve sorun telindeki şeyleri cevaplıyoruz. Bakın görüntü geldi. Elmayı gördük mü ne oluyor? İşin %50'si bitiyor. On-off tamam çalıştı. On-off çalışıyor şu an. Siz de bu tür hurda cihazları bulup videoları izleyerek adım adım yaptıklarımızı yaparsanız bu hurdayı canlandırabilirsiniz. iPhone'da püf noktası iCloud'ların olması ya da çıkılmış olması lazım. Burası önemli. Geri kalan kısmını anakartta büyük bir arıza yoksa zaten halledebilirsiniz videoları izleyerek. Şimdi Bu arada Semih anlatsın, ben sonra nereden aldığımızdan bahsedeyim. Bakın bu malzemeler önemli arkadaşlar. Bunları muhakkak takın. Wi-Fi adaptörüdür şu. Bu da Wi-Fi güçlendiricidir. Bu metal kasa olduğu için birçok sinyal alıcı görevi görür. Bunları muhakkak yerlerine takın. Bu cihazı da bir Kelefir sayfasından satın aldık. İnternetten aldık. Bit pazarından değil. Zaman zaman bit pazarından da bu tür cihazlar düşüyor. Kuzenimiz İstanbul'daki bit pazarlarından da gönderiyor. Fakat bu bir sosyal medya hesabında Kelefir sayfasından satın alındı. Kendi şehrimizden aldık.
Satıcıyla yüz yüze görüştük. Kamerayı da yerine takalım. Aman silelim kamerayı. Aslında şurada da bir malzeme var ama o yok. Onu bulamayacağız. Yani benim elimde de yok çünkü. Şimdi ekranı takalım. Ekranın malzemelerini takalım. Bunu çıkaracağım. Çünkü buna yapışkan özelliği bitmiş. Bu arada malzeme listesini de aşağıya bırakırım. Ola ki böyle bir cihaz denk getirirseniz ekran olsun, bataryası, bu tip malzemeleri linklerinde bırakacağım arkadaşlar. Kullandığımız ekipmanların aynalarını. Oradan da girip bakabilirsiniz kaça mal oldu. İşte cihaz 80 lira, ekranı, bataryasını vesairesini hesaplarsınız. 3 aşağı 5 yukarı toplam fiyat çıkar ortaya. Kullandığımız ürünlerin hepsi A kalite yan sanayi ürünler. Bu arada geri bildirimlerden söylüyorum. Sosyal medyada, WhatsApp'ta, Instagram'dan yazan arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Çok fazla kanalı takip ettikten sonra iPhone sahibi olan olmuş. Bizim verdiğimiz hurda cihazlardan olsun, piyasada sağda solda bizim düşüncelerimizle, tecrübelerimizden öğrendikleriyle satın alıp yapanlar olsun. Çok fazla arkadaşımız şu an Tamir Et kanalı sayesinde, onlar öyle söylüyor, telefon tamir etmeyi, piyasadan iPhone bulup ve iPhone sahibi olmuşlar. Kimi ticaret yapıyor, kimi kullanıyor, eşine dostuna alıyormuş. Bu şekilde mesajlar ve videolar, fotoğraflar gönderiyorlar bize. Bunları uygun bir zamanda, uygun bir videoda kolaj olarak size aktarmayı planlıyoruz ileriki günlerde. Şimdi şu ara soğutucu demirini takacağız, hem ekranı koruyacak. Bunu çıkaralım. Buna gerek yok. Bu demir tamam. Şimdi home tuşunu takalım. Parmak izi okumayacak bu. Çünkü zaten eski home tuşu, bu da parmak izi okumuyormuş. Orijinal değil bu tuş. Ekranla bir ilgisi yok parmak izinin. Home tuşu değişse de kriptosu farklı olduğu için, anakarta ait olmadığı için çalışmayacaktır parmak izi. Sadece tık tık giriş çıkış yapacaktır. İşte bu geri çıkma işlevi yapacak. Ya da basarsınız Siri'yi açar. Şimdi bu demiri de eksik. Bu malzemelerin bazıları bende ikinci el var. Bazıları sıfır. Ama çoğu, yani şu tarz mesela home tuşunun bu demiri sıfır bulmak çok zor. Biz çok zorlanıyoruz. Onlar için hurda cihaz alman gerekiyor. Evet. Bazı sitelerde satılıyor, Çin menşeli sitelerde. Bunu aslında biz sadece bir anakart kasa olarak aldık diyebiliriz bu cihazı. Evet. Ya ben aslında çalışacağını ummuyordum. Sürpriz oldu biraz da. Yani şu an çalıştı, belki farklı arızaları çıkabilir. Tabii belki kullanımına bağlı. Mesela bu topladığımız her şey boşa çıkabilir ama boşa çıkmaz. Biz bunu hazır tutarız, başka yerde kullanırız. Yani neticede ekran ve kasanın ve anakartın hiçbir bağlantısı yok birbiriyle. Yok, tabii. Ayrı parçalar. Farklı bir cihazda bu set kullanılabilir, ekran seti. Yani daha önceden de bahsettik. Biz bu işi sürekli yaptığımız için başka bir yerde bunu kullanırız. Yani bizim ondan yana sıkıntımız yok. Şöyle kullanırız dediğimizde de olay birkaç gün, birkaç ay değil. Bir sonraki telefon belki yine bir iPhone 6 olur. Muhtemelen çekmecede vardır. Ona takabiliriz hemen. Aylarca beklemesine gerek yok bu malzemenin elimizde. Yok. Sirkülasyon ileride sizinle bu şekilde çok oldukça hiçbir malzemeniz aylarca beklemeyecek ya da çöp olmayacak. Her malzemenizin bir yeri ve değeri olacak. Bu işe hobi olarak başladıktan sonra zaten iş kendi kendine sizin bir ek gelir kaynağınız olmaya başlayacak. Şimdi arkadaşlar kafanız karışmasın. Bazı yerlerin vidalarını eksik bırakıyorum. Ben sadece hayati olan yerleri takıyorum. Önemli olan. Diğer yerleri sonra tamamlayacağım. Çünkü cihaz tam randımanlı çalışacak, çalışmayacak. Ona göre bir yol izleyeceğim. Bu da tamam. Şimdi bataryayı sabitleyelim yerine. Onun için bir çift taraflı bant kullanacağım. Normalde Fuji Power'dan bazı modellerinde çıkıyor çift taraflı. Bazılarında çıkmıyor. Evet. Herhalde o yılıyla, üretim ayıyla alakalı. Büyük ihtimalle.
Ya bu çıkmasa bile bir çift taraflı bant kullanabilirsiniz, ince bir şey. Tabii. O, Ya da batarya şöyle bantı da mesela, alabilirsiniz. şu olabilir. Batarya bantı olabilir. Yerine yapıştırdık. Onu çıkaralım. Şimdi ekranımızı takalım. İç kulaklığını, ön kamerayı da test edelim. Onu bastık mı açılacak inşallah. Kimseler yok. Biraz önce açılan cihaz şimdi açılmıyor. Şarj mı bitti acaba? Oradan bir tane iPhone 6 ekran versene. Başka renkte olur. Siyah olur. Deneyelim. Ekrana mı zarar verdik takarken? Allah Allah. On-off mu randımanla çalışmıyor ki? Burada neticede cihaz. Belki de bunu kastetti sahibi. Şimdi açıldı. Neyse araştırırız neden olduğunu. Araştırırız, onun da ayrı bir videosunu çekeriz. Olur. Bu videonun konusu ucuza hurda iPhone alıp bunu toplamakta arkadaşlar. O apayrı bir konu. Onun da arızası sebebini bulunca müdahale ederiz ve videosunu alırız. Tamam, home tuşu çalıştı. Touch ID'yi görmüyor. Çünkü yan sanayi zaten. Ön kameraya bakalım. Ön kamera zaten sağlam. Titreşimi de alıyor. Bir sesine bakalım. Gayet iyi. Tüm fonksiyonları çalışıyor. Wi-Fi'yi görecek mi bir bakalım. Gördü. Şimdi bir şey eksik. Ne eksik? Batarya demiri. Vardı o zaten içinde. Onu da takalım. 80 lira iPhone böyle oluyor arkadaşlar. iPhone 6. Tamam. Şimdi ekranı oturtalım yerine. Yani 80 liralık bir cihaz için ideal. Şimdi alt vidaları kaldı. Vida kutusundan. Bunlar bizim en çok sık kullandığımız uçlar. Bu kutuda saklıyoruz. Kutunun özelliği hem içinde mıknatıs olduğu için bu uçlar sürekli mıknatıslı kalıyor. Sürekli öteki şeyi açmaya gerek kalmıyor. Kasası yan sanayi olduğu için biraz oturtmak zor olabilir ama şöyle bastırdık, oturdu yerine. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu kasaları da internetten alırken dikkat edin. Yani mesela bir kasa var 200 lira, bir kasa var 50 lira. Kesin o 50 liralıkta bir şey var yani. Kalitesi ona göre. 1 milimetre oynaması bile bu ekranı buraya tam oturtmaz. Aynen yani. Öyle. Bu gayet çok güzel oturdu. Şura biraz kasalar var. Yani gayet iyi oldu bence. İşte neyini değiştirdik? Batarya taktık, ekran taktık, ekranın ara demirini taktık, home filmini taktık, home ara filmini taktık, on-off filmini taktık. On-off aynı zamanda flash olmasını da sağlıyor. Flash var üstünde. Şu on-off düğmesini çıkma taktık. İç kulaklık takıldı, ön kamera takıldı, iç kulaklığın demiri takıldı, home filminin demiri takıldı. Aslında baktığınızda yani birçok malzeme takıldı. Bunların hepsini yeniden almaya kalktığınızda telefon ödediğiniz rakamın 7-8 katı bedel ödemeniz gerekiyor. Tabii. Ama bu cihazları toplayarak bu şekilde ama internetten ama bit pazarından ama bizden platin olarak hediye alarak elinizde bir takım malzemeler oluşturacaksınız. Sonra zaten işlem kendi kendiliğine oluşacak, yürüyecek. O parçayı oradan onu takacaksın, onu ekleyeceksin. Ya mesela ben en basitinden size şöyle bir şey göstereyim. Bakın bu kutuda hep ara demirler var. Bunların hepsi çıkma. Yani bunlar bazı cihazlardan bir şekilde çık. Mesela iPhone 8 demişiz. Çıkma. Aslında şöyle diyebilir miyiz? 8 Plus. Bu işin en temeli hurda cihazdan geçiyor. Evet. Bak mesela bunların hepsi iPhone X'in malzemeleri var. Hurda cihaz varsa iPhone elinizde 6 tamir yapabiliyorsunuz. Bunları atmamakta yarar var arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Arkadaşlar bu tamir bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.